Amerika'dan herkese selamlar, herkese iyi bayramlar diliyorum. Amerika'da bir hayat kurma hayali milyonlarca insanın rüyası. Peki bu rüya artan belirsizliklerle bir kabusa dönüşürse ne olacak? Şu an Amerika'da yasal olarak bulunan veya buraya gelme hayali kuran milyonlarca insan için kritik bir dönemden geçiyoruz. Çünkü göçmenlik sisteminin kuralları son yıllarda hiç olmadığı kadar tartışmalı ve sıkı bir şekilde yeniden ele alınıyor. Bugüne kadar bildiğiniz ve güvendiğiniz bazı yollar kapanabilir, bazıları ise daha da zorlaşabilir. Amerika rüyası özellikle Trump yönetiminin ortaya koyduğu politikalar ve 2026 itibarıyla gündeme gelen sert adımlarla pek çok kişi için ulaşılması daha zor bir hedef haline geliyor. Tam olarak bu videoda da sizin nelerin beklediğini, hangi kapıların kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve umutların nasıl tükendiğini kişisel olarak da tüm çıplaklıklarıyla anlatacağım. Çünkü bu sadece bir haber değil aslında, geleceğimiz hakkında önemli bir uyarı niteliğinde. Yıllardır on binlerce insana Amerikan rüyasının kapısını aralayan o meşhur Green Card çekilişi, yani çeşitlilik vizesi programı ciddi bir belirsizlik içinde. Trump yönetimi Aralık 2025'te Green Card çekilişi vize basımını geçici olarak durdurduğunu, ancak 2027 çekilişinin iptal edildiğini resmi olarak açıklamadığını biliyoruz. Bu durum 1990'dan beri olan bir umut kapısının önünde belirsizlik olarak yatıyor. Her yıl yaklaşık 50 bin kişiye kalıcı oturma izni sağlayan bu sistemin geleceği milyonlarca başvuru sahibinin hayallerini belirsizliğe sürükledi. Hükümet bu adımı güvenlik endişeleri ve sahtekarlığı azaltma gerekçelerine dayandırsa da eleştirmenler bunun göçü temelden kısıtlamaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu savunuyor. Mart 2026 itibariyle gelen haberlerse bu belirsizliği daha da arttırdı. Amerika Dışişleri Bakanlığı programın yeniden yapılandırıldığını ve başvuru sahiplerinin artık geçerli bir pasaport bilgisi sunması gerektiğini açıkladı. Bu tür sıkılaştırmalar programın devam edip etmeyeceği konusunda da soru işaretleri yaratıyor. Green Card hayali kuranlar bir labirentin içinde resmen sıkışmış durumda. Sadece Green Card değil tabii ki. Ailelerini Amerika'ya getirme hayali kuranlar için de duvarlar yükseliyor ve Amerika İç Güvenlik Bakanlığı, Kolombiya, Küba, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Haiti ve Honduras'taki kişilerin ailelerini getirmek için kullanılan aile birleşimi Parole FRP programlarının tüm kategorilerini sonlandırdığını açıkladı. Bu karar bu ülkelerden yüz binlerce ailenin hızlı ve resmi bir birleşme yolunun kapanması anlamına geliyor. Bu karar binlerce ailenin bir araya gelme umudunu zora sokan sarsıcı bir gelişme oldu. Ancak Ocak 2026'da bir federal mahkeme daha önce bu programla ülkeye girmiş kişilerin statülerini iptal etmesini geçici olarak durduran bir karar aldı. Bu hukuki mücadele programın geleceği üzerindeki belirsizliği sürdürüyor. Ayrıca Ocak 2026 itibariyle bazı haber kaynaklarında aralarında Kırgızistan ve Rusya'nın da bulunduğu 75 ülkeden gelen göçmen vizesi başvurularının basımının geçici olarak durdurduğu iddiaları da yer aldı. Ancak bu tür bir geniş kapsamlı bir karar resmi bir kaynakla henüz net bir şekilde doğrulanmış değil. Bunun altını çizmek isterim. Bu politika özellikle Amerika vatandaşlarının eşleri, çocukları ve diğer yakın akrabalarını hedef alarak bu ülkelerden aile birleşimi yoluyla göçü önemli ölçüde yavaşlatma potansiyeli taşıdığını da belirtmiş olayım. Amerika'ya sığınma arayışında olanlar için de durum daha vahim. Trump yönetimi sığınmacıların Amerika'daki mahkeme süreçleri boyunca Meksika'da beklemelerini zorunlu kılan Meksika'da kal politikasını yeniden devreye soktu. Eskiden göçmenlerin güvenli bir şekilde randevu almasını sağlayan CBP One mobil uygulamasının randevu planlama özelliği ise Ocak 2025'te kaldırılmış ve mevcut tüm randevular iptal edilmişti. Bu çaresiz insanları tehlikeli ve belirsiz bir bekleyişe mahkum etmek anlamına da geliyor açıkçası. Bu ülkelerden gelen aileler için daha önce var olan aile birleşimi Parole programı da tamamen kaldırıldı. Bu da göçmen ailelerin sınır süreçlerini daha da katı ve belirsiz hale getiriyor. Ayrıca ülkeye yasal yollarla girmemiş kişilere yönelik yeni kısıtlamalar da yer alıyor ve eğer bir kişi ülkeye girdikten sonra 48 saat gibi çok kısa bir süre içinde yetkililere zulüm korkusunu bildirmezse çalışma izni hakkını tamamen kaybedebileceği de iddialar arasında
Mülteci programı da bu sert politikalardan nasibini aldı açıkçası. Bir zamanlar her yıl 125 bin mülteciyi kabul etmeyi hedefleyen Amerika, 2026 mali yıl için bu sayıyı 7500'e düşürdü. Bu modern dönemdeki en düşük kabul seviyelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu durum dünyanın dört bir yanında savaştan, ölümden kaçan binlerce insanın Amerika'ya sığınma umudunu neredeyse tamamen yok ediyor. Hatta bir kesime kapıyı açık bırakıyor gibi bir izlenim de söz konusu. Tehlike sadece Amerika'ya girmeye çalışanlar için değil, yıllardır burada yaşayan, çalışan ve aile kuran yüz binlerce insan da kendilerini sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya bulabilir. Geçici koruma statüsü gibi programlar aracılığıyla ülkelerindeki savaş veya doğal afet gibi olağanüstü koşullar nedeniyle Amerika'da yasal olarak bulunan yüz binlerce kişi için yolun sonu görünebilir diyelim. Somali, Venezuela ve Haiti gibi ülkelerden gelen yüz binlerce insanın TPS statüsünün geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin planları arasında Amerikan tarihinin en büyük sınır dışı operasyonu gerçekleştirmek olduğu sıkça iddia ediliyor açıkçası. Bu sözler sadece yeni gelenleri değil, yıllardır Amerika toplumunun bir parçası olan milyonlarca belgesiz göçmeni de hedef alıyor. Bazı analizlerde Trump'ın toplu sınır dışı söyleminin seçmenler arasında olumsuz tepkilere yol açabileceği ve bu nedenle bu tür radikal adımlarda daha ılımlı bir yol izleme olasılığı üzerinde konuşuluyor. Ancak bu henüz kesin hükümet kararı olarak açıklanmış herhangi bir durum değil. Dediğim gibi bu videodaki bazı detaylar hala iddia niteliğinde. Amerika'ya okumak ve çalışmak için gelen nitelikli profesyoneller de bu yeni dönemin hedeflerinden biri. Özellikle teknoloji ve finans sektörlerinin bel kemiği olan H-1B vize programı köklü bir değişiklikle karşı karşıya kaldı. 10 yıllardır uygulanan ve her başvuru sahibine eşit şans tanıyan rastgele kura sistemi 27 Şubat 2026'da resmen rafa kaldırıldı. Yerine adayların aldıkları maaş teklifine göre önceliklendirildiği ağırlıklı seçim modeli getirildi. Bu yeni sistemde en yüksek maaşı alanlar en düşük maaş teklif alanlara göre kurada 4 kat daha fazla şansa sahip. Bu artık sadece nitelikli olmanın yetmediği, aynı zamanda en yüksek maaşlı pozisyonlarda olmanız gerektiği anlamına geliyor. Bu durum özellikle giriş seviyesi pozisyonlarında genç profesyonellerin ve yeni mezunların H-1B vizesi almasını neredeyse imkansız hale getirdi. Ek olarak H-1B ve H-4 vizesi, yani H-1B sahibinin eş ve çocukları, başvuru sahipleri için güvenlik taramalarında sosyal medya incelemesinin giderek daha sık kullanıldığını çıkan son haberlerde de biliyoruz. En sarsıcı planlardan biri ise doğumla kazanılan vatandaşlık hakkının hedef alınması. Trump yönetimi Amerika topraklarında doğan çocukların otomatik olarak vatandaş olmasını sağlayan anayasanın 14. maddesini bir başkanlık kararnamesiyle delme girişiminde bulundu. Bu plan hayata geçirilmeye çalışılsa da federal mahkemelerden döndüğünü biliyoruz. Ancak konunun yüksek mahkemenin gündemine gelme ihtimali nesiller boyu sürecek bir belirsizlik yaratma potansiyeline sahip ve biz her zaman bu konuyu tartışıyor olacağız Amerika'da belli ki. Tüm karmaşık ve sürekli değişen politikalarda doğru ve güncel bilgiye sahip olmak hayati önem taşıyor. Bunu zaten bu süreçleri yaşayan herkes biliyor. Yanlış bir adım tüm geleceğinizi Amerika içinde riske atabilir. Bu yüzden en son gelişmeleri takip etmek, yasal haklarınızı öğrenmek ve stratejinizi doğru belirlemek için bir avukatla çalışmanızı öneriyorum ve bu tarz haber analizlerini de takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Özetle gördüğünüz gibi Amerikan rüyası ciddi bir tehdit altında. Sınırların kapatılması, yasal göç yollarının bir zorlaştırılması, sığınma hakkının fiilen ortadan kaldırılmaya çalışılması ve yıllardır Amerika'da yaşayan milyonlarca insanın sınır dışı edilme tehlikesiyle yüzleşmesi gibi konular gündemdeki yerini koruyor ve Green Card çekilişinin belirsizliğinden H-1B vizesindeki maaş odaklı yeni sisteme, aile birleşim programlarının sonlandırılmasından doğumla vatandaşlık hakkına yönelik tehditlere kadar her alanda kısıtlayıcı bir döneme girmiş durumda. Bu politikalar sadece rakamlardan ibaret değil. Bunlar parçalanan ailelerin, yıkılan hayallerin ve belirsiz bir geleceğe sürüklenen milyonlarca insanın hikayesi. Trump yönetiminin bu adımları Amerika'nın bir göçmen ülkesi olma kimliğini temelden sarsacak nitelikte ve önümüzdeki dönem Amerika'daki göçmenler ve buraya gelme hayali kuranlar için belirsizliklerle, zorluklarla ve büyük mücadelelerle dolu olacak. Umutlar azalırken bu yeni gerçeklikle yüzleşmek her zamankinden daha zor görünüyor.
Bir sonraki haber analiz videosunda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu içeriği beğendiyseniz like bırakmayı, özellikle yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.